Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle harika bir tarif paylaştım sevgili arkadaşlarım. Lezzeti ayrı, yumuşaklığı ayrı, görüntüsü ayrı bir poğaça tarifim var. Şöyle kısacık da bir fırın çekimi hazırladım arkadaşlar. Bakar mısınız? Fırında içini çekerek kabarma anını kesinlikle görmenizi istiyorum. Hamuru muhteşem, görüntüsü şahane bir tarif. Yumuşaklığını hiç demiyorum arkadaşlar. Kesinlikle denemelisiniz. Dilerseniz bir an önce tarifimin yapılışına geçelim. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 2 çay bardağı ılık süt, üzerine 3 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 paket kuru mayayı ilave ettikten sonra şöyle özellikle maya ile şekeri buluşturalım. Tuzu ilave etmeden önce şöyle şeker birazcık eriyene kadar karıştıralım ki daha güzel sonuçlar almak için. Şöyle çok kısacık bir süre karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Bu tarifimde toplamda 2 adet yumurta kullandım. Yumurta sarısını yüzeyi için ayırdım ama mutlaka arkadaşlar yumurta sarısının üzerini kapatalım ki malzemelerimiz ziyan olmasın. Daha sonra tam bu aşamada bakın unu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum ama şöyle birazcık unu ilave ettikten sonra üzerine tuz ilave ediyorum arkadaşlar. Ben 1 tatlı kaşığından birazcık fazla olacak şekilde tuz ilave ettim. Her tarifimde mutlaka söylüyorum. Tuzu damak zevkinize göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Yine kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Bu tarifimde toplamda 8 çay bardağı un kullandım ama bu tarifte özellikle 2 adet yumurta kullandık. Yumurtanın küçüklüğünden, büyüklüğünden veya unun markasından miktarı değişebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Bakın sevgili arkadaşlarım, hamuru tam olarak yoğurmaya geçmeden yani karıştırıyorum. Bütün malzemelerimi toparladıktan sonra içerisine 75 gram margarin ilave ettim. Tereyağı kullanırsanız daha iyi olur. Tam bu aşamada ilave edelim. Yani öncesinden eklemeyelim. Böyle yumuşacık, ele yapışmayan bir hamurunuzun olması gerekiyor. Margarin ilave ettikten sonra elinize çok yapışıyorsa çok az un ilave edebilirsiniz ama çok fazla ilave edip de hamuru katılaştırmayalım. Böyle yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Bakın sevgili arkadaşlarım, hamurun kıvamı bu şekilde. Ne diyorduk? Fıstık gibi bir hamurumuz oldu. Üzerine hava girmeyecek bir şekilde kapatalım. Bir yarım saat kadar hamuru mayalandırmaya bırakalım. Havalar çok sıcak olduğu için çok hızlı bir şekilde hamurumuz mayalanıyor. Hamuru tezgahımın üzerine alıyorum. Şöyle kabaca bir toparlıyorum. Böylece hem hamuru toparlıyorum hem de o mayasını alıyorum ki gereksiz kabarcıklar gitsin. Hem piştikten sonra da bu maya kokusu gelmesin diye. Poğaçalarınızı istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben orta büyüklükte poğaçalar hazırladım. İsterseniz daha küçük olur mu bilmiyorum. Daha küçük pek hoş olmaz ama tabii tercih sizin. Ama daha büyük böyle jumbo poğaçalar hazırlayabilirsiniz. O gerçekten güzel olur. Şöyle hamurumu gelişi güzel kestim. Daha sonra böyle bir mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum. Yani aşağı yukarı tam olarak tabii ki elimizde kestiğimiz için aynı boyutta olması mümkün değil ama birazcık özen gösterelim. Böyle bezelerin aynı boyutta olmasına dikkat edelim. Bu aşamada bezelerimizi dinlendirmemize hiç gerek yok. Şöyle ilk hazırladığım bezemi alıyorum. Sadece 2 veya 3 dokunuşla bezemi açıyorum arkadaşlar. Bakın şekli böyle iki kenarından karşılıklı bir şekilde katlıyorum. Yine aynı şekilde 4 kenarını da ama böyle bir tarafı kalın bir tarafı ince olmasın. Ben tariflerimde görüntüsüne çok dikkat ediyorum çünkü. Ters çevirdikten sonra iç harcını yerleştirdim. Şöyle 4 kenarından uçlarından birleştirelim ve kenarlarını böyle yapıştıralım. Şimdi ters çeviriyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir görüntü. Şöyle tekrardan yakından göstermek istiyorum. Bezenin üzerinde çok oklavayı gezdirmenize gerek yok. 2 veya 3 dokunuşla açabilirsiniz. Evet, bu şekilde karşılıklı olacak şekilde 4 kenarını da katlıyorum. Bakın hamurumu ters çeviriyorum. İçerisine iç harcını yerleştiriyorum. Ben iç harcı olarak beyaz peynir kullandım. Ben salamur peynir kullanıyorum. İstediğiniz farklı iç harcı da kullanabilirsiniz. Şöyle 4 kenarını birleştiriyorum. Aynı zamanda kenarlarını da bu şekilde yapıştırıyorum. Şöyle hafiften üzerine dokunup ters çevirerek fırın tepsime yerleştiriyorum. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde açtım, katladım. Biraz daha pratik olsun diye. Yani tekrar göstermeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Çok uzun videolar hazırlayıp sizlerde sıkmak istemiyorum.
Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşabilirsiniz. Bu şekilde de bana destek olabilirsiniz. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli arkadaşlar. Küçük bir emoji, küçük bir yorum veya küçücük bir nokta da olsa gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Ayrıca tariflerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum, paylaşıyorum ama hani olur da unuttuğum, atladığım bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Mutlaka dönüş yaparım. Desteklerinizden dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şöyle hızlıca bütün poğaçalarımı hazırladım. Bu aşamalarda çok kesmek istemedim arkadaşlar. Her anını paylaşmak istedim ama birazcık da hızlandırdım. Şöyle tepsimize de yerleştirelim. Birazcık böyle mesafeli olacak şekilde. Bakın sevgili arkadaşlarım, mayalandırmaya hiç gerek görmedim. Zaten ilk hazırladığım poğaçalar birazcık görmüş olduğunuz gibi kabardı. Yüzeyini sürmek için 2 adet yumurta sarısı ayırmıştık arkadaşlar. İçerisine yarım çay kaşığından daha az veya yarım çay kaşığı pekmez ilave edelim. Böylece poğaçaların yüzeyi çok daha canlı, böyle parlak, çok güzel bir görüntü olacak. Ama hemen belirtmek istiyorum arkadaşlar, kesinlikle yarım çay kaşığını geçmesin. Daha fazlası iyi değil. Yani böyle yanık gibi bir görüntü verir. Unutmayın, ben 2 adet yumurta sarısının içerisine sadece yarım çay kaşığı, hatta dediğim gibi birazcık daha az pekmez ilave edebiliriz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yüzeyini bol bir şekilde yumurta sarısı sürüyorum arkadaşlar. Eğer biraz daha sarıdan kalırsa tekrar ikinci katını da sürebilirsiniz. Böylece harika bir görüntü olacak. İsterseniz yumurta sarısını sürdükten sonra şeklini, süslemesini yaptıktan sonra bir 15 dakika kadar, yani havalar çok sıcak olduğu için diyorum, bir 15 dakika kadar mayalandırmaya bırakabilirsiniz veya tepsi mayası da yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar şuna çok dikkat etmeliyiz. Poğaçalar veya kete ne yapıyorsanız tamamen kabardıktan sonra hemen fırına sürün. Yani daha fazla kabarsın demeyelim, yani biraz fırında da kabaracaktır. Veya ihmal etmeyelim. Yani gereğinden fazla kabarırsa eğer fırına sürdükten sonra o poğaçalar çöker. Yani o kabarcığı gider. Malzemelerimiz ziyan olmasın, hem emeğimiz ziyan olmasın. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra bakın, ben tam ortasına böyle siyah zeytin yerleştirdim. Gerçekten çok güzel bir görüntü oldu. Tabii süsleme aşaması tamamen size kalmış. Dediğim gibi mutfağın şefi sizsiniz. İstediğiniz gibi göz zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Ben şöyle tam ortasına zeytin yerleştirdim. Bu kenarının yastık bölümü var ya, yastık görüntüsünü veren bu kenar yerine de çörek otu serptim arkadaşlar. Bakın bu şekilde gerçekten muhteşem bir görüntü oldu. Yani ben böyle süslemeyle uğraşırken poğaçalarım çok güzel bir şekilde kabardı. Dediğim gibi biraz daha kabarsın diyorsanız şöyle bir 10-15 dakika mayalandırmaya bırakabilirsiniz veya tepsi mayası da yapabilirsiniz. Ama tekrardan hatırlatıyorum, gereğinden fazla ihmal etmeyelim, gereğinden fazla mayalandırmaya kalkmayalım. Evet sevgili arkadaşlarım, süslemesi de bittikten sonra ben önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında şöyle 25 dakika kadar pişirdim. Pişme süresi fırından fırına değişebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde böyle altı üstü güzelce kızarana kadar pişirelim. Poğaçalarımı fırına sürdükten sonra sizin için böyle kısacık bir fırın çekimi hazırladım. Bu görüntüye bayılıyorum arkadaşlar. Gerçekten videomun başında da söyledim. İçini çekerek o kabarma anını kesinlikle görmenizi istiyorum. Bakın, mayalandırmaya gerek görmedik. Yani havalar çok sıcak olduğu için tabii ki mayalandırmaya gerek görmedik. Ona rağmen ne kadar güzel içini çekerek poğaçalarımız pişti. Evet sevgili arkadaşlarım, görmüş olduğunuz gibi poğaçalarım pişti. Daha sonra böyle ilk sıcağı gitmeden önce ben bu şekilde bir telin üzerine alıyorum. İsterseniz bir sofra bezinin üzerine de alabilirsiniz. Kesinlikle tepsinin içerisinde bekletmeyelim ki altındaki buhardan dolayı poğaçalar veya keteni yapıyorsanız yani içerisi altı böyle ıslak gibi olmasın. Evet, daha sonra şöyle poğaçalarımın görüntüsünü, rengini daha yakından size göstermek istedim. Bakar mısınız? Üzerine böyle çöküyorum. Çok havalı, çok güzel ve çok havalı bir poğaçamız oldu. Böyle yumuşacık, çok lezzetli.
Kesinlikle denemelisiniz arkadaşlar. Dediğim gibi denerseniz olumlu veya olumsuz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle tekrardan göstermek istedim. Siz diyeceksiniz ki ya bir poğaçaya bu kadar eziyet edilir mi diyeceksiniz ama ben takipçilerimi hiçbir şekilde yanıltmak istemiyorum. Birebir tariflerimi, birebir dokusunu, rengini sizinle paylaşmak istiyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.